Sadece 50 tabletlik bir kloral hidrat şişesi, içinde sadece 10 tablet kalmıştı. Cinayetin bütün sırrı bu gibiydi. Hatta yapılan birkaç küçük araştırma sonrasında mafyanın en çok sevdiği cinayet aleti olduğu, hatta bir yıl öncesine kadar işlenen cinayetlerde büyük payı bu ilacın tuttuğu güvenilir kaynaklardan tespit edildi. Konumuz yıldız aktör gerçekten bu sebepten mi ölmüştü? Yapılan ayrıntılı otopsi sonucuna göre yaklaşık 15 kişi öldürebilecek düzeyde ilaç aldığı kanında tespit edilmesine rağmen midesinde herhangi bir ilaç izine rastlanmadı. Diğer taraftan Merlin'in vücudunda herhangi bir iğne izi yoktu. Hatta otopsiye katılan doktorlardan biri öldürücü dozun bu yolla verildiğini, çünkü bu ilacın midede iz bırakmayacağını savunanlardandı. Otopside elde edilen kanıtlara göre Merlin'in uyku ilaçlarını ağız yoluyla almadığını gösteriyordu. Çarpıcı tarafı olay mahallinde de ayrıntılı temizlik yapıldığı çok aşikardı. Her nasılsa cesetten alınan doku örnekleri de bir anda yok oluvermişti. Ayrıca $70 tutarındaki telefon kayıtları da silinmişti. Yani konunun çok taraflı olarak araştırılması gerekiyordu. George Boris isminde bir gazeteci vardı. Döneminde ünlüydü ve Merlin'le son röportajı yapıp fotoğraflarını çekmişti. Ancak bir ayrıntı vardı. George'un verdiği bilgiler soruşturmanın niteliğini tamamen değiştirebilecek nitelikteydi. George Merlin'i daha önceden de tanıdı ve George'a göre Merlin'in intihar etmesi olanaksızdı, çünkü hayatının en güzel günlerini yaşıyordu. Ve çarpıcı tarafı, elinde delil olmamasına rağmen Merlin'in öldürüldüğüne inanıyordu. Los Angeles'ın Brentwood şehri en tenha saatlerini yaşıyor. Saat yaklaşık sabaha karşı saat 3 ve karşı sokaklardan birinde bir villanın odasının ışığı yanıyor. Bu ışığı yanan odada oturan kişi o villanın kahyasıydı. Kahya o saatte ışığı yanmayan Merlin'in odasından yanan ışığı görünce şüphelendi ve kontrol amaçlı odaya gitme kararı aldı. Ve bu kumpasın ilk tanığı olan bu kahya oldu. Ve odaya ilk adımıyla beraber gördüğü dehşet inanılmazdı. Merlin yatağa yüzüstü uzanmıştı ve kollarında, bacaklarında, hatta kalçasında derin çürükler vardı. Sağ elinde de bir telefon ayzesi duruyordu. Merlin ölmüştü. Merlin'in odasının durumu da çok farklı değildi. Odasının camı kırık, müzik plakları ve alışveriş poşetleri yerlere saçılmış vaziyetteydi. Çok kısa bir şaşkınlığı atlattıktan sonra kahya hemen Merlin'in psikiyatrisine telefon eder. Bu ani haber üzerine Merlin'in psikiyatrisi fazla uzun sürmeden eve hemen gelir. Ancak yanında bir doktor da vardır. Bu iki doktorun odaya girdiğinde dikkatini çeken ilk şey, Merlin'in yatağının yanında 15 adetlik plastik ilaç şişesi bulunduğudur. Görünüşe göre Merlin yüksek dozlarda uyku hapları alarak intihar etmişti. Ve o günden önce 4 kez daha intihar girişiminde bulunmuştu kendisi. Ölüm nedeni olarak tutanaklara geçen kayıtlara göre de yüksek dozda uyku ilacı alımına bağlı olarak zehirlenme gösterildi. Ne kadar doğruydu bu? Çünkü bir diğer iddiaya göre genç yıldızın ölümünden Kennedy kardeşler sorumluydu. Çünkü görgü tanıklarının ifadelerine göre Robert Kennedy olay günü Marilyn Monroe'nun evine gelmişti. Dönemin ünlü araştırmacı yazarlarından birisi Gizli Mektuplar isminde bir kitap yayına verir. Ve bu kitabın içinde Marilyn Monroe'nun Kennedy kardeşlerle olan aşk ilişkisinden başlar ve adli tıp kayıtlarıyla devam eder. Ve ölümle ilgili için içine mafyanın karıştığı iddialarıyla ilgili belgelerden yola çıkarak bir ölüm teorisi kuruyor kendisi. Yazarın iddiasına göre Merlin ölümünden aylar öncesinden beri hiçbir şekilde intihar eğilimi gösterecek bir ruh halinde değildi. Dahası Merlin uyku ilaçlarını zaten yıllardır kullanıyordu ve aşırı dozda alacak kadar amatörde değildi. Olay çözülürken olay mahalline giden ilk polis memuru Merlin'in bu hapları yutmak için gerekli olan su bardağını aramıştır ve bulamamıştır. Böyle bir delili odanın her tarafında aramasına rağmen bulamamıştır. Aksine diğer gün basına yansıyan görüntülerde Merlin'in yatağının hemen başucunda bir su bardağı gözükmekteydi. Dahası yazar bir çarpıcı iddiayı daha öne sürüyor. Buna göre Merlin'in Bobby Kennedy ile bir ilişkisi vardı. Ve Bobby Kennedy bu ilişkiyi açıklama tehditleri karşılığında Merlin'in öldürülmesi olmuştu. Bu aslında çok yaygın bir görüştü. Yakın tanıklıklar ve ilgili belgelere göre Marilyn Monroe'nun asıl amacı dönemin Amerikan başkanı olan John Kennedy'ye eşinden boşanmasını sağlayıp kendisi First Lady koltuğuna oturmaktı. Bu hayalin peşinden gitti. Marilyn Monroe'nun psikiyatrisindeki band kayıtlarında bilinç akışı içerisinde Merlin'in söylediklerine göre Merlin bir askerdir ve başkomutanı ise dünyanın en güçlü adamı. Bir askerin görevi başkomutanına itaat etmektir. Aynı donanmadaki gibi. Başkan kaptan Bobby ise onun emir subayı. Bobby abi için her şeyi yapar. Ben de öyle. Asla onu utandıracak bir şey yapmam. Söyledikleri buydu. Happy Birthday President şarkısıyla Merlin başkanı oldukça utandırmıştı. Hatta bir örnek vermek gerekirse 19 Mayıs 1962 tarihi o dönemin başkanı John Kennedy'nin 45. doğum günü partisiydi.
Bunun şerefine verilen davette Marilyn Monroe'ya da bir davetiye gönderildi ve Marilyn bu daveti kabul etti. 7.000 dolarlık saydam kıyafetiyle sahne aldı ve o meşhur Happy Birthday President şarkısını başkanın gözlerinin içine baka baka söyledi. Ve diğer gün köşe yazarlarından biri 40 milyon Amerikalı'nın önünde aşk yaptılar olarak yazmıştı. Kennedy'nin kardeşi Bobby ile olan ilişkisine gelince, onunla dönemin meşhur İngiliz aktörü olan Peter Lawford'un evinde verilen akşam yemeğinde tanıştı. Hatta bu yemekten sonra Marilyn eski kocasının oğluna bir mektup yazar. Bobby hakkında çok zeki bir adam. Ayrıca müthiş bir espri yeteneği var. Benim de yemeğe katılmamı istemiş, yanına oturdum. Hiç de fena dans etmiyor diye yazdı. Burada düğüm olan, yazara göre burada başka bir komplo vardı. Yazara göre Kennedy kardeşler Marilyn'in ölümüyle doğrudan ilişkili değillerdi. Ancak şöyle ki, Bobby Kennedy döneminde Adalet Bakanıydı ve çok güçlü bir mafya çetesi vardı döneminde ve bu çeteyi çökertmekte de son derece kararlıydı. FBI kayıtlarına göre bir mafya liderinin yakınıyla yapılmış olan telefon görüşmesine göre Bobby'nin işini bitirmek gerek. Ancak kimin yaptığı çok belli olur, başka bir yol bulmamız lazım diyerek devam edilmişti görüşmeye. Sonuç olarak bu mafya örgütü Marilyn Monroe'yu öldürerek Bobby Kennedy'nin prestijini Amerikan halkının gözünde düşürme yoluna gitmeye çalıştılar. Ayrıca Marilyn ölümünden birkaç gün öncesine kadar çok olumlu bir ruh hali içindeydi. Hatta Marilyn olayın olduğu gün eski bir arkadaşını telefonla arayarak iyice yaşlanmadan hayata doyasıya yaşamaya başlamak lazım diye belirtti. Bu kayıtlarda vardır. Ek olarak psikiyatristi Marilyn'in elinde bulunan telefon adresinin büyük ihtimalle yardım çağırmak için olduğunu belirtti. Marilyn'in ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala bu ölümün üzerindeki sis perdesi kalkmış değil. Ayrıca Marilyn Monroe'nun kimlikteki ismi farklıdır ve hayatı boyunca 4 kez isim değiştirdiği de bilinir. 36 yaşında ölmesine rağmen bu kısacık ömrüne 3 evlilik sığdırmıştır ve 5 Ağustos 1962 tarihinde hayata veda etmiştir. Marilyn yaşarken sinema sektöründen kazanamadığı parayı vefatının üzerinden Amerikan halkı tarafından milyonlarca izlenerek gişe hasılat rekorları kırmıştır ve günümüzde popüler kültürün örneklerindendir hala. Yıldız 1999 yılında Amerikan Film Enstitüsü'nün dünyanın en büyük kadın yıldız oyuncuları arasında 6. sıraya yerleşti. Hayatı boyunca küçük paralara sinema sektöründe çalışmasına rağmen toplumda ve dünya geneline baktığımız zaman seks sembolü olma özelliği her zaman çok daha ağır basmıştır. Yıldız'ın doğumundan önce babası annesini çok kısa bir süre önce terk etti ve Marilyn doğduktan sonra annesi babasının ne adını ne de olduğu yeri Marilyn'e hiçbir zaman söylemedi. Yani Marilyn ne babasını tanıdı ne de hayatı boyunca gördü. Marilyn ilk evliliğini çocuk denebilecek yaşlarda 15-16 yaşlarında yapmıştır ve dahası Elton John kendisi adına bir şarkı dahi bestelemiştir.